Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle bu şirin tatlış pengueni öreceğiz. Bugün de canlı yayında sizlerle detaylarını paylaşmıştım. Kadife kullandım arkadaşlar ip olarak. Hem örmesi kolay hem yumuş yumuş çok güzel. Bunun için şimdi kaç yumak lazım bunları göstereceğim. Gözlerimiz yine simli göz. Şu an bunlar 16, 18 de olur. Elimde hep 16 kalmış. 18 de güzel durur iri bir şekilde. Dudağımız yine kadifeden. İsterseniz tabii ki bunun için bir ip almanıza gerek yok. Artan ipleriniz varsa kotondan çift katlı da örebilirsiniz. Onu da yine sizlerle paylaşırım. Böyle taşlarım vardı. Bunlarla böyle kulaklığını süsledim. Yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bunlar benim elimde olduğu için ne zamandır kullanmak istiyordum. Buraya süsledim. Böyle arkadaşlar penguenimiz boyu 30 santim. Birer tane yumak yeterli. Griden bir yumak çok biraz artıyor. Ama tam geliyor. Diğerlerinden yarım yeterli. Bu arada bir arkadaşımız da yorumlarda tarifleri nereden aldığımı sormuş. Bütün tarifler bana aittir arkadaşlar. Kimsenin tarifini alıp örmüyorum. Tamamen bana aitler. Kendim oturup kafamda tasarlıyorum. Ve ortaya tariflerim çıkıyor arkadaşlar. O yüzden de sizden çok ricam tariflerimi o yüzden hep söylüyorum dağıtmayın diye. Hep çok emek verilmiş. Hepsi bir uğraş emek istiyor. Evet şimdi kadife olarak bu sefer Nikmi'nin bu Hello kadifesini kullandım. Biraz Himalaya benziyor. Himalaya gibi. Dokusu, yumuşaklığı. Çok güzel. Ben memnun kaldım. İşte zaten görünüyor da görsel olarak da çok hoş. Bu da şöyle bakalım. 120 metreymiş arkadaşlar. Kodu 910. Pembenin kodu da 946. İsterseniz tabii ki. Yoksa her markayla örebilirsiniz. Hiç bunda sıkıntı yok. Dediğim gibi bir tane yeterli. Griden bir tane. Bunlar da hep yarısı kullanıyoruz. Evdeki artan iplerinizle yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Her türlü kotonla yapabilirsiniz. Pardon. Kadifeli yapabilirsiniz. Sizinle bugün bu videomuzda ayak ve bu kanadı çalışacağız. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Tığımda yine 4 şuraya bakalım 4 milim yani 7 numara. 7 bu numarası bu da 400 milim. Bununla öreceğim. 3,5 da olur arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet önce kanatlarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Bunlar hazır olsun. Şimdi yine beyazla başlayalım. Daha sonra gri ile birleştireceğiz. O yüzden beyazlar önce hazır olsun. Şimdi önce şöyle 2 kere doluyorum. Bir tane ipimi sabitledim. Şimdi bundan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Birinci zincirimi atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 3 tane zincire tek batacağız. 1, 2 ve 3. Şuradaki sabitlemeydi. Ona batmıyoruz. Yoksa açılma yapar. Evet 3 zincir 3 sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönerken şöyle dönüyorum. Normalde böyle döneriz. Dönerken şu tarafa doğru döndürüyorum. Şurası potluk olmasın diye. Ve bir tane çift battım. Bir tek, bir çift. Baştaki ve sondakilere çift battım. Ortadakine tek. 2, 4 sayımız 5 olmuş oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine
İlk sık iğneme çift batıyorum. 3 tane tek batıyorum. 1 2 ve 3. Son kalan sık iğneme de yine çift batıyorum. Evet. Birinci sıra 3, ikinci sıra 5, üçüncü sıra 7 oldu ve arttırmayı bitiriyorum. Şimdi bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan hep bir zincir çekip dönerek toplam 9 sıra düz öreceğiz. 7 sık iğne olarak. Şimdi birinciyi yaptım. Birinci sıramı düz ördüm. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyoruz. Tekrar düz örüyoruz. Her birine tek sık iğne batıyoruz. Toplam 9 sık iğne, 9 sıra düz örelim. Böyle devam edelim. Evet, 9 sıra düz ördüm arkadaşlar. Toplam 12 sıra örmüş olduk. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi gri de aynı şekilde öreceğiz. Yine 4 zincirle başlayacağız. Sabitledim. 4 zincir, 1 2 3 4 zincir, 3 zincire tek batıyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir çift, bir tek, bir çift. Sayımız 5 oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine çift batıyoruz. 3 tane tek, 1 2 3, son kalana yine çift batıyoruz. Sayımız 7 oldu. Şimdi yine 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 9 sıra düz ördüm arkadaşlar. 9, 3 sırada burada arttırmamız vardı. Toplam 12 sıra örüyoruz iki parça halinde. Şimdi bunları ikisini birleştirip beraber öreceğiz. Şöyle çevirelim. Şöyle beyazı üstüne koyalım gri'nin. Şu şekilde beyaza doğru çalışacağız. Ve beyaza batıyorum. Karşıya griye batıyorum. İkisini bir sık iğneyle örüyorum. Hemen yanındaki sık iğneye, yine altta da zaten direkt diğer sık iğneye gidiyor. Bu şekilde her bir sık iğne batarak ikisini bir örerek birleştiriyoruz. Sıra atlamıyoruz. Bakın hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Tekrar yanındakine. Burayı dönüyoruz. Arkada nereye denk gelirse o kadar da arkaya bakmıyorum.
tığımın gittiği yer. Beyazda her sıraya batıyorum. Sırayla. Tığım zaten yerini buluyor arkadaşlar. Kendisi buluyor. Bakın direkt her sıraya sırayla batıyorum. Arkaya direkt gidiyor zaten. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi bunları da şu ipleri de içeriye itelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi burayı da yine kapatacağız. Şurada üst kısmını kapatıyoruz. Şurayı köşeye dönerken çift batıyorum. İçine elyaf koymuyoruz. Zaten yeterince kalın. Evet. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar hepsine tek battım. İlk başladığımda batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip hiç dipten kesmiyoruz ipleri. Biraz uzun kesiyoruz. Bunları saklıyoruz sonra içeriye çekip şöyle çekelim içine. Uzun olsun ki dışarıya çıkmasınlar. Evet, kanadımız bitti bile. Hemen birinci kanadımızı yaptık. Sakladığım ip, içeriye çektim ipleri. Evet, kanatlarımız hazır arkadaşlar. Hemen şimdi ayağımızla başlayalım. Evet, önce tabanımızla başlıyoruz. Yine biraz ipimi uzun bırakıyorum. 2 kere doladım. İpimi sabitledim. Şimdi 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci zincirimi atlıyorum. İkinciye 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirime tek batıyorum. 1, 2, 3. Son kalan zincirime de 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son zincirim içinde 5 tane sık iğne yaptım. Köşeyi döndüm. Şimdi zincirimin bu tarafına da 3 zincirimize de tek batıyoruz. İlk yaparken biraz görmek sorun oluyor. 1, 2 ve şuraya bir yerlere batıyorum ve 3. Göremediyseniz bir yerlere yana da bassanız olur. Önemli olan bizim sayılarımızın şu an tam olması. Şu an 14 tane sık iğnemiz oldu birinci sıramızda. Hemen buraya bir ip koyalım ki sıramızı kaçırmayalım. Evet, araya ipimizi koyalım ki sıramızı kaçırmayalım. Özellikle kadifelerde çok lazım oluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci sıradayız ve 3 tane sık iğnemizi çift batıyoruz. Birinci çift, 2 tane battım yani. İkinci çift batıyorum ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırma yaptık. 3 sık iğne tek batıyoruz. 1, 2, 3. Yine diğer köşeme geldim. 5 tane yapmıştık. Şimdi bu 5 sık iğneye yine çift batıyoruz. 5 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu 1,
2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane arttırma yaptım peş peşe ve geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. 22 tane sık iğnemiz oldu ve taban bitti. Şimdi bu tarafa aldım ipimi. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Ve üçüncü sıramızı arkadan BLO'dan öreceğiz. Tek kattan. Arkadaki tek kattan öreceğiz. Şu şekilde. Bir arkadaki şu hemen altındakinden de alıyorum ki çift katlı olsun. Sağlam olsun diye arkadaşlar. BLO'dan örüyorum şu tek kattan. Bir de hemen bir altında bir çizgi daha var. Düz yatay. Ona da batıyorum. Çift oluyor. Ve bu sayede açılma olmuyor arkadaşlar. Tek yaptığınızda açılma oluyor. Zamanla eskiyebilir, kopabilir. O yüzden bak, bu tek kat, hemen altında bir tane daha var. Yatay. Ona da batıyorum ve yukarıya bu şekilde çıkıyoruz. Arkadan da alıyorum. Sağlam olması için. Bakın böyle yaptığınızda böyle bir görüntü oluyor. Zamanla aşırma da olabilir. İşte daha sağlam olması için bir arkaya da batıyoruz. Çift yapmış oluyoruz. Çift katlı. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Hepsine tek battım. 22 sık iğnemiz vardı. Şimdi 4. sıradayız. Bu sırada yine hepsine tek batıyoruz. Normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle devam ediyorum. 22 tane sık iğnemiz olacak. Gayet rahatça batıyorum. İlmekler şurada görünüyor arkadaşlar. Göremiyoruz diyorsunuz. Şunların içi bakın sırayla görünüyorlar. Zaten zamanla biraz örnek çıktıkça çok da belli oluyor ilmekler. Eğer sayınız eksik veya fazla olursa arttırma yapın veya kesme yapın. Böyle çok sökmeye çalışmayın. Önemli olan bizim sayılarımız. Sayılarımız tam olsun. Eksikse baktınız bir tane eksik çıktı. Hemen bir tane şuraya hemen arttırın veya eksiltin. Evet, şimdi 4. sıramızı bitirdik. 5. sıradayız. İpimi aldım sıra başıma. Şimdi burada azaltma yapacağız. 5. sıramızdayız ve 8 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 6 tane peş peşe azaltma yapalım. Şöyle öndeki tek katlardan alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane peş peşe azaltma yaptım. 2 tane tek kaldı. 1 ve 2 tek kaldı. Ona da battık. Ve sayımız 16'ya düştü. Başka kesme yapmayacağız. 6 ve 7. sıralarımızı düz örüyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Hepsini her birine tek batıyoruz yani.
Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. 6 ve 7. sıralarımızı. Şimdi ipimizi kesip griye geçeceğiz. Ondan önce yine her zamanki gibi 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi biraz uzunca kesiyorum. Güzel bir geçiş yapmak için bu şekilde yapıyoruz ve gri ipimize geçiyoruz. Ve ipimizi yine biraz uzun bırakıp sabitleyelim. Ve ilk ilmek kaydırdığımıza batıyoruz. Sıra başımız burasıydı. İçinden geçirdim ve ilmek kaydırıyorum. Birinci ilmek kaydırma. Tekrar ilmek kaydırdığım içine batıyorum. Tekrar içinden geçiyoruz. Bunları biraz bol yapın. Öyle sıkış yapmayın. Rahat çalışın yani. Sıkış yapmayın. Batıp çıkıp içinden geçti. 3 oldu. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. 16 tane ilmek kaydıracağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 olmuş. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve ilk yaptığımı batarak 16 oluyor. İlk yaptığımın içine şuraya batalım. 16 oldu arkadaşlar. Yine sıra başımızı bu tarafa alalım. Şimdi 16 tane ilmek kaydırdım. Şimdi arkadaki tek kata batıyoruz. Arkadaki tek kattan pembenin de öndeki tek kattan batarak her birine tek batıp yine 16 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1 ilmek kaydırdığımızın yine arkadaki tek kata, pembedekinin de öndeki tek kata şöyle tırnağımla itiyorum. Çift olacak yani. İkisine battık. Yine sık iğne yaptık. Şimdi ilmek normalde şöyle batardık ki ilmek kaydırdığımızda şuraya. Buraya batmıyoruz. Şu arkadaki tek kata batıp pembenin de tam ona hizasındaki pembenin de tek katına batarak biraz kadifede zor oluyor. Kotonda böyle olmuyor o kadar. Bunu battık. Sık iğne yaptık. Sıra sona kadar bu şekilde tek katlara batıyoruz. Çift batsanız da sorun değil. Bakın buna çift battım. Tek göremedim. Bakın. Arkadaki green arkadaki tek kat. Pembenin de öndeki tek kat. Batıyoruz. Beraber örüyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yani bu geçişimiz baktığınızda güzel dursun diye içine girildiği görüp güzel muntazam görülsün.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Toplam 16 tane yine sık iğnem var. 9. sıramızda burası. 9 bitti. Şimdi 10. sıramızdayız. Sıra başımızı şu tarafa alıyorum. İlk başladığımda batarak yine 10. sıramızda yine eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar her bir sık iğneye tek sık iğne yapalım. Bakın ilmekler zaten şunlar görünüyor. Çok rahatlıkla örebilirsiniz. Başta zor gibi geliyor ama sonra kavruyorsunuz. Zaten sayarsanız da önemli olan sayılar 16 tane sayısımız var. Doğruysa yani doğru çıkıyorsa gidişatınız doğrudur. Evet. 9 ve 10. sıramı da bitirdim. 16 tane sık iğnemi yaptım. Şu sayımı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şimdi 11. sıradayız. Burada arttırmamız var. 3 tane tek batalım. 1, 2, 3. Bir tane arttıralım. Yeniden 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir arttıralım. Yeniden 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir arttır. 3 tane tek ve bir arttır. Evet, toplam 4 tane arttırma yaptık ve 20 sayısına ulaştık. Şimdi 12. sıramızda yine hepsini tek batıyoruz ve bacaklarımızı bitirmiş olduk. Sıra sonuna kadar düz örelim. Her bir sık iğne tek batıyorum. Bakın gayet ilmekler belli oluyor. Bu şekilde. Gayet kolay arkadaşlar. Çok az sayıda kocaman bir ayağımız oldu. Bu kotonla ördüğümüzde minnacık küçük bir şey olacak. Kotonla da örebilirsiniz. Böyle anahtarlık yapmak isteyenler, çantalarına süs yapmak isteyenler kotonla da örebilir. Evet. Bitirdik. Şimdi birinci bacağı örenler buraya geldiğinde bir tane ilmek kaydırın, koparın. Sonra ikinci bacağı yine aynı şekilde yapalım. Bu arada içlerine dolduralım. Böyle doldurma kapağından kalıp kestim. İçerisine yerleştiriyorum. Ve el lafımızla güzelce dolduralım. Burun kısmına doğru iyice itelim şöyle. Evet. Güzelce doldurdum. Şöyle şekil verelim. Evet, birinci ayağımız tamam. İkinci de aynı şekilde yapalım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi
bacaklarımızı ekleyeceğiz. 13. sıradayız ve 13. sırada bacak ekliyoruz. Şimdi başlangıç yerimiz burasıydı. 9 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer bacağımızı alalım. Arka tarafını öne getiriyoruz. Şöyle ortadan katlayalım. Katladığımızda şu karşıya nereye geliyorsa şurası demek ki buraya batacağız. Ama önce zincir çekmiyorum bacak arası olmasın diye. Şuradaki gri ipimin son sık iğnenin içine batıyorum. Bakın son sık iğnenin içine battım. Şu şekilde. İşaretlediğim yerinde içine batıyorum. Ve şimdi böyle hepsini bir kapatıyorum. Ve bacağımız bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Artık bu tarafa doğru devam ediyoruz. İşte buraya battık. Bir tane. Şimdi normal hepsini yine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar hepsini tek batalım. Bacak arasına geldiğimizde orada içine batacağız. Evet, bacağımı dolandım arkadaşlar. Ön taraftayım. Şimdi bu birleştirdiğimiz yerin içine bir tane sık iğne yapıyorum. İçine de batıyorum. Tekrar hemen yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Bacağımın şöyle orası kapalı olsun diye, aralık olmasın. Tekrar sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Arttırmayı bir dahaki sırada yapacağız. Bu sırada hepsine tek battık. Sıra sonuma geldi. 13. sıramızı bitirdik. Evet, sıra sonunda 41 tane sık iğnem çıktı arkadaşlar. 14. sıramda yine düz ördüm. Ön ortada bir tane arttırdım. 41'i düz olsun diye 42 sık iğneye tamamladım. Şurada bir tane arttırdım. Şu an benim 42 tane sık iğnem var. Sizin zaten 42 çıktıysa hiç ellemeyin. Arttırma falan yapmayın yani. Sayımı 42'ye tamamladım. Şimdi 14.'yü bitirdim. 15'ideyim. 15'te 8 tane arttırma yapacağız. Bunu 4 tane tek bir arttırı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Tekrar 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Yine 4 tek. 3, 4, bir arttır. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır şeklinde. En sona 4 kalmıyor tabi. Onu da tamamlıyoruz. Toplam 8 tane arttırmamız olacak. Evet, en son 6 tane tek bir arttır yapıyorum. Öyle denk geliyor. 6 oldu. 6 düz ördüm. Bir arttır.
Evet, toplam 8 tane arttırma yaptık ve 50 sık iğneye ulaştık. Evet, şimdi bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz arkadaşlar. Yani her sıra 50 sık iğne olacak. 9 sıra devam edelim düz örmeye. Evet, bu arada benim ipim bitti arkadaşlar. İkinci yumakla devam etmiştim. Pardon, daha önce birinci yaptığım penguen ipiyle devam etmiştim. O bitti. Şimdi diğer yumakla birleştireceğim iki ucu. Bugün de bir arkadaşım da sormuştu nasıl birleştireceğiz diye. Evet, iki ucumuzu önce kadifelerin şöyle bir çıkarıyoruz. Altta beyaz ipi var. İp de o kadar sağlam ki gelmiyor. Maşallah ip. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir ip. Şöyle çekiyoruz. Alttaki beyaz ip kalacak. Diğerini de aynı şekilde çıkaralım. Kadifemizi çıkarıyoruz. Böyle iki beyaz ip kalacak. Bunları da birbirlerine bağlıyoruz. Bu şekilde. Ucu ucuna gelecek şekilde 2-3 kere 4 kere düğüm atalım. Bu şekil. Evet, bu şekilde iki ucumuzu birleştirdik. Düz bir görüntü yaptık. Bu ipleri de kesmeyelim. Örgünün arasında kayboluyor zaten. Evet, düz bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi örgümüze devam edeyim. 9 sıra düz örü çektik. Evet, burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümde tekrar devam edelim. Dediğim gibi bundan sonra 9 sıra düz örelim ve ikinci bölümde tekrar örmeye, gövdeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.